Hoş geldin Hazal Akçam. Hoş buldum Başar Çelebi. Sizler de hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün Moğol konuşacağız. Evet, o gün bugün. Yani epey bekledik. Bizim için heyecanlı bir bekleyişti. Evet, Çünkü iddiası bol bir yapımdı çünkü. Filoni'nin bize sunacağı ilk iş tanıtıldı. Star Wars takipçileri olarak yeni bir yapım karşısında ilk defa yetiyordu İyi geldi aslında. gerçekten. Çünkü herkesi hem mutlu etmek çok zor, hem yani çok fazla yanlış yapılan iş olduğu zamana kadar milletin beklentisi olduğu alanlara değindiler. Bir kere onu önce söyleyelim hiçbir şey girmeden. Fanları dinlediler. Ona çok mutluyuz. En Peki başta biz onu beğendik söyleyelim. mi bu yapımı? Yani 2 bölüm daha yayınlandı ama tabii ki hani bütün yapım için daha erken ikinci haftayı bekleyeceğim ama çok beğendim. Zaten genel kanı da yani ki çok zor bir şeydir bizim camiada değil. Böyle şeye maruz kaldık. İşkencelere. İşkencelere ve böyle beklentilerinin suya düşmesine, görülmediklerini hissetti insanlar uzun Evet. süre boyunca. Ama nihayetinde burada bizi karşılayan yapımın bize bir umut vaat etmesi gerektiğine Gerekiyor. inanarak biz beklentimizi olumlu yönde tutmuştuk seninle. Yani hiçbir şey beklemeyen fanlar da var. Onlar da hani belki yapımın biraz daha ilerlemesini bekliyorlardır. Belki. Onlar Yani- genelde orijinal triloji sever hı. arkadaşlarımız. Biz onları seviyoruz Biz zaten. onları seviyoruz tabii Bir canım. önceki Yani. yayında da hani farklılıklarımız olsa da ne kadar Kardeş dedik. Düşman Tabii. kardeş dedik. O kadar Yani. kardeş yani. aynı evrenin içinde nefes alan varlıklar olduğumuzu bir şekilde kendimize hatırlatmıştık. Tabii ki. Peki nereden başlayalım? Şimdi öncelikle Moğol'un tarihçesine mi girelim yoksa yapım özelinde bir takım bilgiler mi verelim? biraz? Yani bence iç içe gitsin. Moğol kimdir, biz ne biliyorduk? Evet. Bu yapımla ne yeni olarak ne getirildi? Filmden ne kadar komiks tabanlı çünkü bu yapım. Hatta %90 oranında komiks tabanlı. Evet. Geri kalan hadi yani 80-90 olur ama yani bir 10-15 kısımlık tarafı sadece şeylerden geliyor bu animasyonlardan ve filmden. Geri kalan bayağı bir yeni açılan kapılar var. O çok güzel. Onlar güzel. Onlara girebiliriz. Star Wars Comics yani Star Wars'un çizgi romanları benim çok uzun zamandır Star Wars evreninde işlenmesini istediğim şeylerden biriydi. Çünkü hani orada apayrı bir dünya var ve normalde televizyonda veya vizyonda gördüğümüz Star Wars'tan daha karanlık hikayeler işleniyor orada. Evet. Ve biraz daha duygusal ağırlığı olan ve biraz daha böyle insanı tetikleyen bir takım olayları işlendiği ve olayların da derinine inildiği yapımlar onlar. Filoni'nin tarzı da bu zaten. Onu seviyor zaten. Evet yani burada aslında ben kendisine müteşekkirim. Şapkalı reisimiz bu sefer gerçekten şey yaptı. Bu sadece fan service yapmak adına değil aslında kendi zihnindeki vizyonu bir şekilde yapımlara aktarabilme fırsatı bulmasıyla sahnelediği bir dizi Evet. gibi geliyor bana. Öyle zaten. Yavaş yavaş Moğol hakkında bildiklerimizi Sam Witwer hala bunu seslendiriyor olması çok güzel bir gelişme oldu. Evet. In Your Face Kenobi In Your tweetini Face. buraya. Ben şöyle girmek istiyorum konuya. Darth Maul aslında karşımıza ilk defa Phantom Menace yapımında çıkıyor. Sadece Star Wars'u ekrandan takip eden izleyiciler Darth Maul hakkında ne biliyor? Komiks'i bir kenara koyduk diyelim. Vizyonda Star Wars izleyen izleyiciler Darth Maul'la ilk nerede karşılaştı ve nerelerde Darth Maul karşımıza çıkıyor? Yani Phantom Menace'da gördük. Bu animasyonlarda zaten vardı. Clone Wars, Rebels, Comics zaten hikaye olarak tıkandığı için en sonunda başvurmaları gereken bir yerde de bence zaten. Zaten fanların genel olarak da bu şey dışında Star Wars evreninin geneli için zaten isteği de artık en nihayetinde tabii ki de sınırlı bir artık hikaye kaldı. İşte son bilmem kaç 10 yıl kaldı onu yazıyorlar. Burada şu yoktu. Obi-Wan'ın son 10 yılı dediler. Şimdi Darth Maul olurken neler yaşadı falan. Artık ama orada bir şey tüketiyoruz biz. Evet. Yani en nihayetinde zaten komikste başvurmaları gerekiyordu. Biz onu gördük şu anda. Evet. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Phantom Menace sinemalara ilk geldiği zaman tabii o zamanlar oyuncaklarla hala oynuyor olan bir yaştaydım. Yani yaşım Kaç ortaokul oluyor? yaşında Ortaokul. olmasına rağmen. Oynuyorduk canım hepimiz. Yani en azından action figür seviyorduk yani.
Darth Maul o açıdan görsel anlamda karizma ve böyle hoşumuza giden bir karakter. Kardeşim de var, o da çok seviyordu. Biraz Alper'e daha selam. Alper'e selam. Biraz daha hikayeyi anlamaya başladığımızda da orada bir şey görüyoruz. Mesela Qui-Gon Jinn Jedi Council'ı uyarmaya çalışıyor. Diyor ki bu kadar bin yıl sonra ilk defa bir Sith Lord'u. Sonra Phantom Menace bittikten sonraki hikayeler neyle devam ediyor? Comics'te mi yoksa Clone Wars'la mı? Clone Wars. Comics Clone Wars'un son sezonlarıyla beraber şekilleniyor. Yani çünkü Evet. sevilen karakterlere özel bir evren açması da oluyordu. Orada bazı şeyleri kanon alıyorlar, bazılarını almıyorlar. Evet. Ama belirli başlı özellikler tabii ki kanon yani. Maul'un şu an kanon olan özellikleri yansıtılıyor zaten hikayeye Belki de. de bundan sonra kanona eklenecek yeni şeyler göreceğiz bu yapımla Evet, beraber. işte bu birazdan konu açılacak, gireceğiz oralara. Yeni açılan kapılar var Evet. diziyle beraber. O artık yeni update olarak bizlere sunuldu. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Phantom Menace'da Darth Maul'u canlandıran aktör farklı. Ama Clone Wars'tan itibaren Darth Maul'un bir sesi var. Sesi var. Evet, o da Sam Witwer. Çok sevindirici. Ben böyle şeylere çok seviniyorum. Qui-Gon için hala Liam Neeson'a gidildiğinde evet diye olması ve hani işte ölene kadar buna evet diyeceğim demesi falan. Böyle Muhteşem güzel gerçekten. şeyler oluyor. Bazı şeyler oturdu çünkü yani artık onu da bozamıyorlar. Şimdi başka bir Darth Maul sesi sen duysan yadırgamaz mısın yani? Tabii ki canım. Öyle oturdu Yani ki çünkü o adamın hakikaten tarzı. zaten ilk filmde Darth Maul'un bir repliği yok. Yani evet, kendisinin bir repliği yok. Ama adam Clone Wars'la sesini buldu, özünü buldu ve şimdi Sam Witwer'de Darth Maul oldu zaten. Evet, Yani yani hatta resmen. o şey hikayesi var ya, Hayden Christensen ve Ewan McGregor'la röportaj yapan kız diyor. Ben Küçükken Darth Maul'a aşıktım diyor. aşıktım dedi. Ve Gerçekten adam inanılmaz. Sam Witwer in your face Kenobi diye tweet atıyor. Muhteşem Evet, bir o şey çok bu güzel yani. bir olaydı. Buraya da görselini hemen Hemen yapıştıracağım böyle. zaten. Peki Maul, Shadow Lord, Star Wars'un hangi zaman çizelgesini işliyor? Bize nereleri gösteriyor? Bu tam Order 66'ten birkaç sene sonraki hali aslında. Kurtulan Jedi'lar var. Az da olsa işte fark edilmeden yaşamaya çalışıyorlar. O sırada o Jedi'lar gibi Maul da bayağı bir acı çekiyor. Herkes gibi. Hatta işte o yüzden hepimizin adına intikam alınmasını istiyor aslında. Evet. Öyle de bir tarafı var Maul'un. Ve Maul ne Sith ne Jedi Zaten artık. Jedi'de evet, Sith dediği hiçbir şey değil. Hatta Sith'i sadece Dark Side of the Force'u kullanan bir vücut diyeyim yani, hani bir artık zihniyet, ama oradan hala beklentisi şu: o Dark Side'ı işte Sith'i yok etmek için. Tek amacı bu artık. Maul hem öfkenin hem intikamın vücut bulmuş hali. Yani Evet. aslında saf kötü de diyemiyoruz Maul'a. Çünkü Maul bu tarz şeylerle, motivasyonlarla hareket eden bir varlık ve Evet. aynı zamanda da kendisi de tam olarak iyi mi kötü mü onu da bilemiyor. Biraz o yüzden o kaotikliği var ve o kaotikliği bize Star Wars yapımlarında geçiyor zaten. Annesi Dathomir gezegeninden Mother Talzin. Talzin. Night Sister Night kendisi. Sister'ın başı, Onların evet. başı. Sidious'un bir konuşması oluyor ve onun sonucunda oğlunun Darth olmasına o izin veriyor. Ve onun sonucunda Sidious'un eğitimine işte tabi tutuluyor, ama çok çirkin bir süreç tabii o. Bana şeyi hatırlatıyor, hep sana da söyledim ya. Ork elflerin yaşadığı Elflerin şeyi. işkenceyle orka Evet, dönüştürülmesi. direkt o geldi aklıma. Çok şey böyle. Neyse, o kısımları yaşarken tabii bileniyor. O dönemde neler yaşadığını da anlatacaklar bize diye bekliyoruz yani, bilmiyorum. Yani Maul'un çocukluğuna psikolog gibi inecekler mi? İnecekler diye düşünüyorum. Peki sen bu yapımın görsel özelliklerini nasıl buldun? Görsel açıdan mükemmel. Zaten ilk defa en iyi görsel efekte sahip Star Wars yapımı olduğu konusunda kararlaştırıldı yani. Hemfikirler şu an 2 bölümden sonra. Zaten teknik olarak da gördüğümüz her şey hand painted, yani her şey. Bu çok acayip ya. Bir şeyler okurken karşılaştım o bilgiyle de. O yüzden her şey böyle sulu boya gibi ama çok canlı da bir yandan ve gerçekçi bir sulu boya efektiymiş. Hatta çalışırken şöyle bir teknik uygulamışlar. Yani onu daha görsel efekte uzman arkadaşlar tekniğin adını veya ne olduğunu daha iyi biliyorlardır, ama
şunu yapıyorlar. Her bir fırça darbesini cam üstünde elle yapıyorlar ve ondan sonra onu fotoğraflıyorlar. Fotoğrafladıktan sonra o texture işte dijital ortama aktarıyorlar. Evet. Dijital ortamdan biz aslında gerçek bir şeyden dijital Evet. ortama geçişten dolayı o kadar güzel görünüyor. Farklı bir teknik işlemişler. Hatta Joe Aaron diye biri yapıyor bunu. O görsel efektçileri, direktörü. O yüzden de bu zamana kadar gördüğümüz animasyonlardan çok farklı bir animasyon. O ışın kılıcının yanındaki hatta dalgalanmayı ben çok hatta yadırgadım yani. İlk önce Evet. bir anlayamadım yani. Çok farklıydı. Sonradan alıştım. Aslında Evet. gerçekten lightsaber öyle olmalı. Tabii gerçek görüyormuşsun gibi yani. O kadar alışmışız ki ama eski şeylerde ona alışamadım falan böyle. Sonra Laser çok sword sözüne de alışamadık. evet aslında geçiyormuş birkaç yerde. Evet ya, çok George şaşırdım. Lucas'ın bir demecinde var. Bir kere söylemiş. Bir tane küçük Anakin Ağzından diyor. kaçmıştır. Evet, küçük Anakin bir yerde onu söylüyor. O da onun yerine, zaten lightsaber cehalet yerine. dönemi. Evet, öyle diye düşünüyorum. Bir de zaten sequel'da geçiyor ki onu biz zaten yok sayıyoruz. O ayrımcılık falan. Ayrımcılık falan. Üstümüze Rey Skywalker hayranları saldırabilir. Rey Skywalker. Evet, varsa saldırsınlar yani. Böyle bir hayran grubu varsa gerçekten. Tamam lan derim. Helal olsun derim yani. Saldır. Arkadaşımızın 10 yaşında çocuğu saldırıyor. Evet. Bu arada benim ilgimi çeken bir şey var. Ben geçen sene sana demişim. Eski mesajlarımıza girdim baktım. Evet. Çünkü Moğol yapımı olacağı zaman geçmişte ne konuşmuşuz var. Onlarla ilgili kendi özümüzde de bir araştırmaya gittik. Moğol ismi biraz Moğolları hatırlatıyordu bana. Sence Moğol çizim eskizlerinde ne gibi Ben fikirler de o eskizleri vardır? göndermiştim sana galiba konuşmada değil mi? Hı hı. Orada bulunca ben de buraya görsel olarak ekleyeceğim zaten editte. Ya birçok çizilmiş şekli var ama hakikaten hatta küpeli olana kadar bile vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Parker'ın küpesi. O da yanlışlıkla takılmış aslında o küpeyi unutmuşlar. Öyle de bir bilgi var. Ama eskizinde küpe vardı. Herhangi bir Moğol tiplemesiyle Darth Maul'un çizimi arasında ciddi benzerlikler var bu arada. Bunu bence sadece bizim kanalda bulabilirler. Bir de şöyle, Zabraklar zaten biraz istilacılar. Evet değil mi? Doğru Yani- bak aynen. Zabrak diye ırkının özelinde de düşünürsen. Yani hem savaşçı hem istilacılar. Evet. Mandalor'u zaten Fethediyorlar. yani altın üstüne getiriyorlar. Evet işgal Mandalor'un ediyorlar oraları. götünden ruhunu falan çekiyorlar yani. Bu arada bu yapımla beraber ilk defa karşımıza çıkan bir takım şeyler olacakmış galiba. Yeni karakterler açılıyor. Ha evet. Bir de hani Genix gezegeni diye bir gezegende Evet, geçiyor bu. Genix Planet bir kere yeni. Yani o tamamen bu iş için çalışılmış. Onun dışında hikaye akışı olarak komikse yönelmeleri zaten direkt olarak bu iş için özel yapılmış bir şey. İlk defa bu kadar fan dinlenilip doğru karar verilip bence de o vizyon farkı yani. Evet. O yeni bir şey. Bir de o Devon Padawan olan var. O karakter Twi'lek. Maul'un işte Sith'i yok etmek için bir apprentice arayışı var. Onunla yapmak istiyor. Evet. Oradan bir hikaye bizi bekliyor. Evet, ona da sahip çıkan bir tane Tosbağa Jedi var. Evet. Ama onun da ismini cismini geçeriz muhtemelen. Geçeriz şu an inki minki cinki falan bir şey. Yani onun ismini de artık o Jedi'yi da öbür hayatta kalan Jedi'ları avlamak için yem olarak görüyor aslında Maul'da. Çok güzel lightsaber fight'lar varmış. Sızdırıldı fragmanlar değil de sızdırılan içerikler oldu. Ufak tefek görüntüler var. Ya bilerek el Legal- altından sızdırmışlardır. Legal değil ama görüldü yani. Evet. İnsanlar paylaştılar. Ben de izledim. Çok güzel Evet. bir fight var. Ya bizi Star Wars çok güzel oltalıyor bence ya. Bence de. Şöyle zaten hani Shadow Lord yayınlanmadan önce bir görselle alakalı insanlar kötü yorum yapmıştı ya. Evet. Yani Ben belki bekleyeceğim demiştim. önceden bir rage bait oluşturup sonra Evet. insanları böyle morartmak için öyle bir şey bilerek yapmış olabilirler. Yapmış olabilirler. Çünkü o kadar sağ gösterip sol vurdular ki. Evet. Hakikaten o kalitede bir şey verilmedi basına. Tanıtım resmi olarak verilen Maul resmi. Hı hı. Tam onun zıttı bir şey gördük yani. Hani. Evet, bunu da yani üstünden geçelim istedim. Çünkü ya bu Amerika'nın reklam ve pazarlama Beyni muhteşem. beyniyle gerçekten dünyada yarışamayız yani. Yarışabilecek. Gerçekten. Belki biraz Japonlar vardır ama
Amerikan abi, kurnazlığı yok ya. evet ya, Bir tek bunlar çok şahsına acayip. münhasır. Ama ben bekleyelim demiştim zaten yani. Evet, Ben konuşmayacağım. Ama şeyi anlıyorum demiştim. Tanıtım için zaten bir iki tane hakkım var. Bunu release ederken kullanacağım foto bu mu? Evet. Ona kızıyor olabilirler demiştim. Ya işte öfke insanları birleştiriyor ya. Evet. Burada Moğol'un özüne bir şekilde bir Evet. selam çakmış Dark Side. oluyoruz Zaten yani. bugün kıpkırmızıyız. Bir de hani Moğol Blade gibi şey yapmaya çalıştık onları Evet. ama Aslında o birbirine bağlanıyor bu arada. O lightsaber'ların arasında bir aparat var. O yuva aparatı var. bulamadım. Şimdi bulamayacağım. İçeride biliyorum yerini de almadım. Onlar birbirine gerçekten Evet. o kılıca benziyor da. Bir sonraki videoda onun böyle çevrilmiş haliyle şov yapmanızı Şov. istiyoruz Hazal Akçam. Ama ev ortamı çok zor. Seyircileri sizden bunu bekliyor. Hayır, tam olarak burada yapacağım. O yayında kan içmeler filan. Ya ben çok fazla şeye benzettim. Star Wars elementleri kullanan bir Amerikan aksiyon polisiye yapımına Değil mi? benzettim. Evet. İlk başta orada da aslında biraz böyle ya bu ne dedirtti bana. Çünkü Ama, başka bir beklentiyle izledin evet, sen. ben biraz Ben daha de böyle öyle bu arada. Force özelinde ilerleyecek ve Maul'un Dark Side of the Force'la ilişkisi ve böyle hani Obi-Wan takıntısı üzerinden bir şeyler göreceğiz gibi de tahmin ediyordum. Yani Star Wars'ta aslında hep sonunu bildiğimiz hikayelerin perde arkasını izliyoruz yani. Sonunda ne Öyle, olacağını evet. hepimiz aslında biliyoruz. Bir Ama noktada. önce ne oldu? Hep ona Evet. doğru evrildi. Ve aralarda neler oldu böyle? Arada derede neler yaşandı? Şimdi onlar bizi zaten bir şekilde yapıma kitli bir şekilde tutuyor. Çünkü merak ediyoruz ne? Ben ilk başta böyle hani biraz böyle beklediğimi bulamayacak gibi hissettim kendimi. Ama biz tabii bu iki bölümü döndür döndür izledikten sonra ve biraz daha böyle hakkında yazılan çizilenleri de okuduktan sonra belki bize algı operasyonu yapılmıştır, onu da bilemiyorum. Biraz daha iyi şeyler beklemeye başladık. Beklentimiz yükseldi. Evet, iyi yöne doğru yönlendirildi diyelim en azından Evet. beklenti. Yani Ayrıca da izlediğim şeyden de rahatsız olmadım yani. Nihayetinde memnun kaldığım bir şey izledim. farklı ama memnun edici. Evet, Yani polisiye bir şey geldi. Evet. Bakalım dedektiflik hikayesine dönsün istemiyorum bir yandan yani. Dedektiflik hikayesine dönmez bence. Şöyle yani çok anlatacağı güzel şeyler var. Zaten verdi işte neyden intikam almak istediğine falan girdi aslında ilk iki bölümde. Şimdi çıkar diye düşünüyorum. İşte 3. 4. bölüm çok kritik. Bakalım. Onu bekliyoruz. Biz de zaten şeyle inline gideceğiz. O release olan bölümlerle inline çekeceğiz evet, bu yani videoları. Her bölümün için ayrı ayrı ya da 2-2 veriyorlar. 2-2'lik işleyerek gideceğiz zaten. Bu muhabbetten ve aldığımız notlardan bağımsız olarak iki tane sorum var sana. Birincisi, yapım bizi ne tarafa götürürse çok güzel olur sence. Ne tarafa götürürse tam tersi hayal kırıklığına uğrarız. Somehow Palpatine Returns olursa yani burada herhalde kanal açılmadan daha büyümeden kapanır diye düşünüyorum. Vereceğim Palpatine tekrar. var ama Empire herif. Şöyle yani o zaten Emperor. özünde var ama şey olarak diyorum yani hani Rey Skywalker gibi saçma sapan bir şeye bağlanmadığı sürece okeyim ben. Yani o kadar acımasız değilim ama şeyi merak ediyorum. O Shadow Birliği'nden Crimson Dawn'a doğru ilerleyen şeyde neler yaşandı görmek istiyorum. Ama onun dışında bir şey gelirse de öyle çok katı değilim yani. Evet. Hani rahatsız olurum diyeceğim bir şey yok yani. Şeyler nedir? Mesela Shadow Collective ve Crimson Dawn ne mesela? Onlar açalım. işte Maul'un başında olduğu birlikler ama yükseldiği eraları var. Hı hı. İlk Shadow Birliği var. Evet, O daha şu böyle an Shadow Collective'den bahsediliyor bize. evet şu an onun ismi geçiyor ama o bir yükseliş yani Comics'te de geçtiği üzere o yükseliş o ne kadar powerful oldu, o oralarda ne yaşandı, kim destek verdi, nasıl verdi filan. Evet. Oralara değinecekler. Bir de o Obi-Wan'la olan konuşmasını düşününce yani saçma gelecek ama bir Obi-Wan görüntüsü bekliyorum. Ben kesin bekliyorum. Ama yükselmek istemiyorum yani hype olmayalım boşuna ama Belki ben öbür gelmesi sezonlarda gerektiğini ya da artık Bu arada diziyi evet, bitirmek niyetinde tarihte bir oldukları ilk zaman. 2 bölüm yayınlandıktan sonra sezon 2'si onaylanan yapım yok Al bu işte, arada. yani.
Gerçekten yok. Daha yayınlanır yayınlanmaz ikinci sezon. Burada tabii bu Filoni etkisi işte nerede etkileyecek diyorlar ya, hızlı ilerleniyor. Ya ne olur üzmeyin bizi ya. Yalvarıyorum Gerçekten ya. yani Obi-Wan'ın ikinci sezonu için süründük tamam artık yani ben de troll gibi Twitter'da çalışmıştım. Tweetlerle bilmem nelerle. En son sinirlenip Twitter'ı çöpe attın değil mi? Ya hepsini bütün accountlarım duruyor hiçbirine girmiyorum. Öyle bir çöpe attım Bundan yani. sonra da girme. Boş ver. Ne gireceğim zaten. Senelerdir girmiyorum. Kapatmakla bile uğraşmadım. Hepsi açık ve girmiyorum filan. Sadece şeye işte böyle algı yapalım filan gibi bir şeyler olduğunda uyum sağlamıştık tabii yani evrene hizmet olarak. Öyle bir şey olduğunda mesela 6 yıl bekleyince ikinci sezon filan gelecek diye bekliyordum. Hani neyse ki Filoni başa geldi. 4 sene sonra geldi onayı. Evet. Ama burada mesela direkt olarak aldık ikinci sezon onayını. O güzel bir şey. Adam gibi işliyor yani süreç. Evet, O güzel. evet. Hızlı hızlı. O ikinci sezon onayını verenler zaten muhtemelen artık buradan neler çıkabilir acaba diye yükselen şahıslar. Evet. Aynen öyle. İyi güzel o zaman. Güzel bir sohbet oldu. Haftaya da bakalım. Pazartesi bizi neler bekliyor? Evet, her pazartesi 2'şer bölüm. Bunu bu cumaya yetiştiriyoruz. Editliyorum. Seni yine zor bir Mükemmel süreci geceler bekliyor. bekliyor. Saat kaç? Hatta bak saatlerimiz şu an. Saat 2026. Evet, 4:40 ve yani yayın almadığımız saat yok. Ya düşünüyorum. Ama güzel gidiyor gene. O zaman ya heyecanlanmışız ya baktığın zaman. Gerçekten böyle beklentilerimizi yüksek tutup böyle karşılığını biraz görme umuduna tutunabilmişiz yani. Yani dinleniyor olmak çok güzel bir şey. Evet. Bir kere sinirli bir topluluğu sakinleştirmek de büyük bir başarı. Filoni onu yaptı aslında. Helal olsun kovboy amcamıza ya valla. Ben de öyle Yani düşünüyorum. bakalım ileride Reis. bizi neler bekliyor. Star Wars'un takipçilerinin en çok kurduğu cümle herhalde bu olabilir. İş canım ya. İleride bizi neler Bizi bekliyor bakalım. Evet artık yani iyi olmasını umuyorum diye iyi olacak. En sonunda oluyor bence. Yani evet bakacağız hala bakacağız yani. Çok Evet. da hani şu an bir anda hakikaten somehow Palpatine aynı şekilde mi kapatayım? Evet. Peki öyleyse bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Sizlerle birlikte önce bir bahçe, sonra bir orman olacağımız güzel günlerde umuyoruz ki görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. May the Force. May the Force be with you.